maalesef. Ben de cinayetten girdim cezaevine. Her özgür insan bir mahkum adayıdır. Vapura binip 3-5 tane simit alıp martılara simit atmayı özlemiştim. Bir anlık öfke, cehalet sizi uçurumdan atıyor. Bugünkü şartlarda kendi adıma ben pişmanım. Neden? Yapmamam gerekirdi. Yaptık. Merhaba gönül dostlarım. Şimdi adım Mehmet Ali Topgüden. Gönül dostlarım, ilk önce şunu bilelim. Her özgür insan bir mahkum adayıdır. Nerede cezaevi varsa kimin gireceği belli olmaz deyip söze başlayalım. Tüm kader mahkumlarına Allah bir an evvel kurtarmak nasip etsin. Şimdi ben de eski bir kader mahkumuyum. Gönül isterdi ki girmemek ama elde değil. Bazı cehalet insanı sürüklüyor. Pişmanlıklar şimdi var ama yıllarımız mahvoldu. Koskoca 16-17 yılımız gitti, perişan oldu. Ben de tabii ki maalesef diyorum, maalesef. Ben de cinayetten girdim cezaevine. Ve 5 yıl oldu cezaevinden çıkalı. Ve şu anda kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? İstanbul Beylikdüzü Belediye Durağı'nın orada tespih ve bileklik satıyorum. Alın terimle, şerefimle. Beni tekrar kötü yola itmelerini müsaade etmedim, etmem de. Şimdi dostlar, bu tür cinayet olayları planlı değildir. Planlı olanlar da vardır tabii ki ama plansızdır. Aniden gelişir. Saniye, dakika değil, salisiyede gelişir. O yüzden bir anlık öfke, cehalet, bir anlık gözünüzün kararması sizi uçurumdan atıyor. Tabii ben de suçluyum. Ama ben ıslah oldum. Şükürler olsun 5 yıl oldu cezaevinden çıkalı. Şu anda alın terimle 3-5 kuruş para kazanmak için mücadele veriyorum. Yaşım 70. Biraz evvel de söyledim. Zaten ben de cinayetten girdim. Çok yakın bir akrabamı öldürdüm. Ama maalesef tekrar söylüyorum. Bu bir sadece üzüntü veren bir durum bugün itibariyle. Bir daha yapılır mı böyle bir şey? Hayır, pişmanım zaten. Aşırı şekilde. Neden? Çünkü koskoca 16-17 yılım gitti. Dünyanız yıkıldı. Cezaevinden içeri girdiniz mi? Dakika bir. Dünyanız yıkıldı. Dünya ile ilişki koptu. Bitti. Her şey bitti. Artık yeni bir yaşamda hayatınızı idame ettirmek zorundasınız. Başka şekli kalmıyor. Oradaki yaşam farklı bir yaşam. Orada çok insan var. Hırsız, uğursuz, tecavüzcü. Ne aklınıza geliyorsa her insan var. Tabii ki en önemlisi koğuşlar ayrı, farklı. En büyük avantaj o. Herkesin koğuşu ayrıdır. Hırsız koğuşu ayrıdır, cinayet koğuşu ayrıdır. Dolayısıyla burada yapılacak tek şey var. Kendinizi toparladığınız vakit yeni bir hayat başlar. Sabah kalkarsınız, sayım verir. Ondan sonra günü değerlendirirsiniz. Sabah, öğlen, akşam yemeğiniz gelir devletten. Ama tabii yıllar geçer mi? Madem suç işlediniz, katlanacaksınız. Başka izah tarzı yok. Unutulmayan anım yok mu? Var. Hücreler tabii ki. Yerin 6 katın altında hücreler. Dünyayla bağlantınız yok. Dünyanın hiçbir bağlantınız yok. Yerin 6 kat altı. Hücrelerde gökyüzü yok. Kimse yok. Ne yaparsınız? Yalnızlığınızla baş başa kalırsınız. Sadece düşünürsünüz. Hep düşünürsünüz. Eliniz kalem tutuyorsa yazarsınız. Zaten ışık 24 saat yanar, hiç sönmez hücrenin ışığı. Yasaktır. Hep 24 saat yanar ışık. Ama hep yazarsınız. Baş başasınız kendinizle. Neden girilir hücreye? Bizler, kendi adıma konuşuyorum, haksızlığa tahammül edemiyoruz. Adaletsizliğe tahammül edemiyoruz. Edemediğimiz için de tabii ki
Olay çıkıyor. Olay çıkınca topla eşyalarını hücreye. 15 gün 21 gün, 15 gün 21 gün. Bu böyle devam ediyor. Hücre hayatı benim uzun sürdü. Baya uzun sürdü. Çünkü haksızlığa tahammül edemediğimiz için her seferinde hücreye yaralamalar vesaire bunlar devam etti. Ama özellikle Ulu Önderimiz Atatürk'e ve Türk bayrağına yapılan hakaretlerden dolayı yaptığım yaralamalardan da pişman değilim. Yine yaparım. Vatanıma, bayrağıma dil uzatanın her zaman için karşısındayım. En kötü çabayı da benden görür. Evet. Gerçek kadar mahkumları neye özler biliyor musunuz? 1. Özgürlüğü. 2. Güzel bir dostunuz varsa o dostunuzdan bir bardak çay içmeyi özlersiniz. Tabii bu özlem çok değişiktir. Doğayı özlersiniz. İnsanları özlersiniz. Havada uçan kuşları özlersiniz vesaire. O kişiden kişiye değişir. Vapura binip 3-5 tane simit alıp martılara simit atmayı özlemiştim. Bunun dışında yolda rahatça yürümek istemiştim. Çamurlu yerde, toprakta yanlayak yürümek istemiştim. Eğer tabii ki özlem duyduğunuz kişiler varsa tabii ki onları özlersiniz. Benim kimsem olmadığı için öyle bir alternatifim olmadı. Cezaevinde dostluklar kurulmaz mı? Tabii ki kurulur. Ama yüzde oranlama yapar iseniz %80'i boştur. %90'ı boştur. Anca sadece %10 gerçek olabilir. Olabilir diyorum. Çünkü tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Konuşur. Atar, tutar. Bakalım o mu? Belki düşünceleri farklı. İleri dönük planlar yapıyor sizinle ilgili. Olamaz mı? Olur. İnsanlar birbirini kullanmak için mücadele veriyor orada. Yarın öbür gün çıktığı vakit onu ben kullanayım. Onu ben başka alanlarda çalıştırayım. İslah olmamış insanlar için konuşuyorum. Cezaevinde ne olur? Ne yapılır? Kötü. Zaten kötü. Adı üzerinde. Ne olmasın? Sevkler kötüdür. Gece yarısı sizi topla eşyalarını gecenin 3.30'u hadi sürgüne gidiyorsun. Sevke gidiyorsun. Bunlar kötüdür. Buna benzer eğer hakikaten yanınızda bir sevdiğiniz birisi var ise orada arkadaşlık kurduğunuz kişi var ise onun oradan koğuştan ayrılması kötüdür gibi. Cezaevinden çıkmak 2 kademedir. 1, kapalı cezaevinden açık cezaevine çıkarsınız. Orada yeni bir hayat başlar. En azından bir telefona kavuşursunuz. Kontürlüdür. Kartla konuşursunuz. Tabii ki her şey değişik. En azından gökyüzüne bakabiliyorsunuz. Uçan kuşlara bakabiliyorsunuz. Daha farklı konuşabiliyorsunuz. Eğer sizi özleyen, sizi tanıyan biri varsa ve sizde telefon numarası varsa bir kart alıp kontürlü arayabiliyorsunuz onu. Onlar sizi arayamaz, siz arayabilirsiniz onları. En azından sesini duyuyorsunuz. Ve 3 ayda bir 7 gün 10 gün izne çıkıyorsunuz. Yarım özgürlük başladı açık cezaevinde. Gerçek özgürlüğe başlamanız artık açık cezaevinden de çıktığınız vakit siz sudan çıkmış balık gibi olursunuz. Tuhaf bakarsınız her yere. Çünkü alışamamışsınız insanlara. Topluma alışamamışsınız. Ve nereye gidersiniz? Gidecek yeriniz varsa gidersiniz. Gidecek yeriniz yoksa yardım istersiniz. Eğer tanıdığınız birinden. Bu olur.
Başka bir şey olmaz. Şimdi cezaevi yaşantısı farklıdır. Size ne kazandırır, ne kaybettirir. Çok şey kaybettirir. Ama kazanmak yine sizin elinizde. Nasıl sizin elinizde? Kendinizi rehabilite etmeniz, kendi kendinizi ayaklarınızın üzerinde durabilmeniz çok önemlidir. Çünkü yapacak başka bir şeyiniz yok. Çırpınıyorsunuz artık. Yaşam mücadelesi başlıyor. Ekmek kavgası başlıyor. Zor yaşam bekliyor cezaevinden çıkanı. Eğer kimsesi yoksa. Kimsesi olan kişiyi zaten kanatları altında onu toplarlar. Ama gönül ister ki cezaevlerine girilmesin. Özgür, mutlu yarınlar için daha güçlü bir zihniyet oluşsun kafanızda. Başka türlü ayakta kalamazsınız. Yaşam şartları çok ağır. Yaşam şartlarına ayak uydurabilmeniz için yapacağınız tek şey var. Sadakat, dürüstlük ve çalışkanlık. Ekmeğinizi kazanabilmeniz için çalışkanlık. Rahmani bir şekilde. Tüm önerilerim bunlardır. Zamanı geri döndürürseniz bazı şeyleri yapar mısınız, yapmaz mısınız? Pişman mısınız, değil misiniz? Tabii ki bugünkü şartlarda kendi adıma ben pişmanım. Neden? Yapmamam gerekirdi. Yaptık. Ama şimdi bu saatten sonra sadece ve sadece kuru pişmanlık olan koskoca yıllara oldu. Olan yaşantıya oldu. Ağır pişmanlıklar tabii ki var. Çok ağır. Gönül ister ki ilerleyen zaman diliminde daha farklı, güzel, müreffeh günler görelim. Hepsi bu. Tüm kader mahkumlarına, kadınlara, erkeklere, evli olanlara, olmayanlara, onlara hediye ediyorum. Bu şiir esarette yazılmıştı. Tabii. Adı Sensiz Uyunmuyor Be Gülüm. Bugün yine uykusuz sabahladım. Gülüm sen yoksun diye. Gözlerime uyku girmedi bir türlü. Seni mi özledi, uykuyu mu? Tutmadı. Uyku tutmadı. Sensiz uyunmuyor be gülüm. Uyunmuyor. Geldi geliyor diye yollarına baktım. Gelmeyince bir sigara yaktım. Üstelik gülüm seni kafaya taktım. Sensiz uyunmuyor be gülüm. Uyunmuyor. Yağmur mu yağdı? Sen ıslandın. Oturup yanıma omuzunu yasladım. Eskiden deli gibiydin. Sen ne zaman uslandın? Sensiz uyunmuyor be gülüm. Uyunmuyor. Benden tüm kader mahkumlarına, tüm sevdiklerine hediye ediyorum. Daima sağlıkla kalın.